Herkese merhaba. Bu projede size bu klasik bir modeli olan baklava desenli çalışmayı göstereceğim. Yapılışı kolaydır. Ama ben özellikle yeni başlayanlar için hem buradaki şablonu okuyarak beraber çalışacağız. Hem de nasıl kestim, nasıl bir çalışma yaptım kestikten sonra onu anlatacağım. Adım adım size bu şablonlu modeli tanıtacağım. Şöyle bir şablon çalıştım. Bunun buradan fotoğrafını çekin. Ben zaten Instagram'a da koyarım. Oradan da kendinizi alırsınız. Öğrendikten sonra da adım adım nasıl yapıldığını kendinize çıkartıp devam ettirirsiniz. Şimdi Alize Cotton Gold'u kullandım. 1,5 tane ip gitti buna. Bunları ben kendim alıyorum. Reklam değildir. 3,5 numara tığ kullandım. Şu düğmeleri şöyle buraya bağladıktan sonra düşünürsek 47 santim olmuş. Şu boy tamamen size bağlı. Özellikle yazlık çalışmalarda crop çok güzel olur. Şortlarla, keten pantolonlarla, eteklerle bir sürü şeyle kombinleyebilirsiniz. Daha da büyük bedenler yapıp yelek olarak da kullanabilirsiniz. Hadi gelin şimdi başlayalım. Ben bunu şimdi düğmelerini de dikeceğim. Fotoğraflarını başına sonuna koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Şimdi başlıyoruz. Şablonum burada. Bu şablonu şimdi birer birer anlatarak devam ettireceğim. Şimdi 2 tane önün kol kesiminden önceki yere geldim. Şimdi arka için başlayalım. Arkayı beraber başlayalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şöyle bir dakika baklava. 1, 2, 3, 4, 5 baklavayla başlamışım. Yani ben şimdi arka için 10 tane baklava yapmam lazım. Şuradan bir anlatayım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincire ihtiyacımız var. Şuradaki baklavayı yapmak için yani 8'in katlarına ihtiyacımız olacak. Ben hiç öyle şey yapmıyorum. Bolca zincir çekiyorum. Çarpın kaç tane baklava yapacaksanız. Sonra üzerine biraz daha çekin. Hatta burada biraz fazla çekmişim. Bunu dikerken kullanırım gerekirse. Zincirimi çekmeye başlıyorum. 8'in katlarında kendi bedeniniz ölçünüze göre çalışacaksınız. Böyle 8 de yaparsınız. Ama biraz fazla çekin. Zaten sonra çıkartırız. Ben şimdi burada 10 tane dilimlik zincirimi çekip geliyorum. Sekizin katlarında arka beden kadar zincirimi fazla çektim. Şimdi bedenimizi kuruyoruz. Şimdi bunları kaldırayım. Şablonumu alayım. Bu özellikle yeni başlayanlar için hem şablonu okuyacağız hem de çalışmamızı yapacağız. Şimdi ne demiş? 3 tane zincirle yukarı çık demiş. Bir tane de zincir çek demiş. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim başlangıç için. Şurada da parmağım duruyor. Doladım. Parmağımın olduğu yere ilk trabzanımı yaptım. Hem ikili trabzanım var. Burada bir tane. Aradaki zincir ve şuradaki ilk trabzanımı yapmış oldum. Şurası. Burası. Şurası. Bir zincir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım. 1, birincisini yaptım. Şimdi 2, 3, 4,
5 6 7 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çek, bir tane de atla diyor. Bir zincir çektim, bir tane zincir atladım, gene 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atladım, 7 tane ikili trabzan. Dört, 7. Bir tane zincir çektim, 7 tane ikili trabzan. Bu sıramızda kaç tane 7'li trabzanımız varsa çektiğimiz zincire göre o kadarlık bu çalışmayı yapıyoruz. Bir zincir, 7 tane ikili trabzan, bir tane atlıyorum. Bir zincir, 7 tane ikili trabzan, arada bir tanesini atlıyorum. Şimdi ben çalışıyorum bunu ve geliyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum, 7 tane ikili trabzan. 3 4 5 6 7. Bir zincir, bir tane atlayıp 7 tane ikili trabzan. Sıra sonunda görüşelim. Evet. Bir tane 10'un 5 taneydi biliyorsunuz. 10 tane 7'li çalışmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu çalışmamı yaptım arkam için. Şimdi sıra sonundayım. Aynı başlangıç gibi bitireceğim. Bu başlarımız ve sonlarımız her zaman yarım olacak. Ne yapmıştım başta? Bir tane zincirle burada üçlü trabzana ihtiyacım var. Bir zincirimi çektim. Bir tane atladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Bir tane atladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı başlangıcım gibi oldu. Şimdi 3 ile yukarı çıkıyorum. Zincirli 2 tane de dönüş için zincir çekiyorum. Artık ne yapıyoruz? Şuradaki şu görüntüyü vermek için bu 7 olanları 5'e, 3'e, 1'e düşüreceğiz. Mantığımız bu. Şimdi 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. 2 tane de dönüş için. Ve ne yapıyorum? 7 olan ikili trabzanımı 5'e düşürüyorum. Bir tane atladım. Yanındakine 5 tane ikili trabzan. Bakın burada da bir tane atlamışım. Burada da bir tane atlayarak devam edeceğim. 1 2 3 4 5. Bir tane zincir çektim. Burada bir boşluğum var. Bu boşluğa ne yapıyorum? Yeni bir baklava deseni için ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tam boşluğun ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bir tane atladım. 7 olan ikili trabzanımı 5'e düşürüyorum. 1 2 3 4 5. Bir zincir, aradaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ne yaptım? Yeni bir başlangıç baklava için yaptım. Çünkü buradaki baklavamızı küçültürken burada yeni baklava başlatacağız. Bir tane zincir, bir tane atladım. 5 tane ikili trabzan. Bu sıramı da bu şekilde yapacağım. Bir zincir, bir tane zincir çektim. Tam ortadaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. 5 tane ikili trabzan. 3 4 5. Bir zincir. Bakın bir tanesini burada atladım. Tam ortaya bir tane ikili trabzan.
Şuradan göstereyim. Sıra sonunda tekrardan görüşeceğiz. Şu şekilde görünüyor. Bir zincirle başta ve sonda birer tane atlayarak 5 tane ikili trabzan, bir zincirle tam ortaya bir tane ikili trabzan. Buradaki sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada nasıl başlamıştım? 3 ile yukarı çıkıp nasıl başlamıştım burada? 3 ile yukarı çıkmıştım. 2 zincirle 5 tane ikili trabzan yapmıştım. Baştakini atlayıp. Şimdi 2 zincir çektim. Baştakine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir üst tura çıkıyoruz. Bir üst turda ne diyor? İkili trabzan yap diyor. Yani 3 zincirle yukarı çıkacağım. Yandaki zincire de bir tane ikili trabzan yap diyor. Şöyle 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Bu benim ilk trabzanım. Ve hemen yanındaki boşluğa bir tane 2 zincirli boşluğa ikili trabzan yaptım. Şimdi burada da yarım başlatıyoruz. Tamam. Bir zincir. Ne yapmam lazım? Küçültüyorum bunu. Başta ve sondakilerini çıkartıyorum. Hemen bir tane atlıyorum. Yanına ikili trabzan. Yanına ikili trabzan. Ve bir tane daha. 5'ti. 3'e düşürdüm. Bir tane zincir. Burada yeni bir tane başlangıç yapmıştım. Ne yapıyorum? Bu biri 3'e çıkartıyorum. Şurada da göstereyim. Burayı 3'e düşürdüm. Burayı da 3'e çıkartıyorum. Bir tane ikili trabzanın olduğu yere yanına bir tane ikili trabzanın üzerine bir tane boşluğa bir tane. Bir zincir. 5 olan ikili trabzanımı 3'e düşürüyorum. Yanlardan birer tane eksilterek. Bir zincir. 1 olan ikili trabzanımı yanına bir tane ikili trabzanın üzerine ve yanına bir tane yaparak 3'e çıkartıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Devam ediyorum. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Şimdi bir zincirle 5 olanı 3'e düşürüyorum. Bir zincirle 1 olan ikili trabzanımı 3'e çıkartıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Bir üst turda görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burada ne yapmıştım başlarken? 2 tane ikili trabzan yapmıştım. Bir tane zincirimi çektim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Önce boşluğa bir tane ikili trabzan ve 3 tane zincir olan bölüme de bir tane ikili trabzan yaptım. Ve bir üst tura çıkıyoruz. Şimdi bir üst turumuza çıkıyoruz. 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve 2 olan ikili trabzanımızı 3'e çıkartıyoruz. 3'e çıkartıyoruz. 3 olan ikili trabzanımızı 1'e düşürüyoruz. Buradaki 3 olan ikili trabzanımızı da 5'e çıkartıyoruz. 3 ile yukarı çıktım. Yandaki trabzana bir tane ikili trabzan ve boşluğa da bir tane ikili trabzan. Burası 3 oldu. Şimdi bir tane zincir ve 3 olan ikili trabzanımı 1'e düşürdüm. Bir tane zincir, 3 olan ikili trabzanımı yanına boşluklara birer tane ikili trabzan yaparak 5'e çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 bir zincir, 3 olan ikili trabzanımı 1'e düşürüyorum. Bir zincir, 3 olan ikili trabzanımı 5'e çıkartıyorum. Birini kapatırken bir tane de yeni başlatıyorum. Görüntüm bu şekilde. Burada 7 ile başladığımı 5'e, 3'e ve 1'e düşürdüm. Burada 1, 3, 5'e çıkardım.
yapıyorum? Anlatayım ve sonra ben sıra sonunda tekrardan görüşelim. Bir tane zincirle 3 olan ikili trabzanımı 1'e, bir zincirle 3 olan ikili trabzanımı sağına ve soluna birer tane ikili trabzan yaparak 5'e çıkartıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve sıra sonunda tekrardan görüşelim. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir, boşluğa bir tane, yanındakine bir ve zincirime de bir tane yaparak burayı da 3'e çıkardım aynı baştaki gibi. Evet, şimdi bir üst tura çıkıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum başlangıca. Bir zincirle 5 olan ikili trabzanımı 7'ye çıkartıyorum. Yani en baştaki sıramı kuruyorum. Birer zincirle boşlukla 7 yapıyorum. İlk sırayı tekrar ediyoruz yani. 1 2 3 4. Bir zincirle tek olan bölümü atlıyorum ve 5 olan ikili trabzanımı 7'ye çıkartıyorum. Altı, 7. Bir zincirle tek olan bölümü atlıyorum. Hemen boşluğa 7 tane ikili trabzan. İlk sıranın tekrarını yapıyorum. Burada kaydırma yaptığımız için, yani buradaki üçgenlerimiz buraya geçtiği için başta da yarım olarak yeni bir tane başlatmış olduk. Burayı 4'e çıkardık. Bir zincirle atlayıp 7 tane ikili trabzan. Bir zincirle 7 tane ikili trabzan. 6 oldu. Hemen boşluğa bir tane. Bir zincir. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Mantığımız bu. Artık önümüzde örnek var. Aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. 7 olduğu zaman küçültmeye başlayacağız. Bir zincir. 7. 7 olduğu zaman küçültmeye başlayacağız. 7 olduğu zaman ondan sonraki sıra yeni bir boşlukta yeni üçgenler, baklavalar yapmak üzere yerler açacağız. Şimdi bir üst turu bir kere daha gösteriyorum. Sonra ön bedende kol için eksiltme yapacağız. O şekilde devam edeceğiz. Bir zincir, 7 tane. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıra sonuna geldik. Bir zincirle ne yapıyorum? 3 olan ikili trabzanlarıma 4'e çıkartıyorum. Şimdi burada yeniden bir küçültme yapacağım. Ve boşluklarımda yeni başlangıç. Üçlü yukarı çıktım. Bakın burası 4'tü. Burayı 3'e düşürüyorum. Ve boşluklara yeni başlangıç yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir. Ne yapıyorum? Tam ortadaki bölümü bir tane ikili trabzan. Yeni üçgen başlangıcını burada başlattım. Bir zincir. 7 olan ikili trabzanımı ne yapıyorum? Birer tane başta ve sonda arttırarak, eksilterek 5'e düşürüyorum. Aynı ikinci sıramızı yapıyoruz. Bir zincir, boşluğa bir tane ikili trabzan ve 7 olanı 5'e düşürüyorum. Bakın burada başlamıştık, kapattık. Burada açmıştık, kapatıyoruz.
ve burada yeniden başlatıyoruz. Mantığı bu. Gayet kolay. Yani hiç şablona bakmadan da ilk sıra kurduktan sonra gayet rahat devam edebileceksiniz. Ne yapıyorum? Bu üçleri 2'ye 1'e düşürüyorum. Artık burada şablonumuz önümüzde. Aynı burası gibi. Burası küçülüyor. Şu 1'e düşene kadar bir kere daha bir hatırlatayım yeni başlayanları. 3'tü. Şimdi 2'ye düşürdüm burayı. 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. Ne yapıyorum? Bu üçleri buradaki ikili trabzanıma 3'e çıkartıyorum. Bir zincirle 5'e düşürdüğümü 3'e. Şimdi 2'ye düşürdüm. 1'e düşürüyorum. Bir tane fazla zincirimi çektim dönüş için ve ne yapıyorum? 3 olanı 5'e çıkartıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane zincir 3 olanı 1'e düşürüyor. Bir zincir 3 olanı 5'e çıkartıyor. Bir üst tura çıkıyorum. Bir tane de dönüş için 5 olan bölümü ne yapıyorum? 7'ye çıkartıyorum. Evet. Bakın yeniden başlattık. Buradaki tek kalanı atlıyorum. 7'ye çıkartıyorum. Şuradaki başlangıçla ilgili yarım kısmına ilgili bir yine de bir tanıtmak istedim size o bölümü. Şu başlangıçtaki bu yarım çalışma için. Bakın buradaki ilk başlangıçtaki bölüm bu. Böyle başlangıcımız da bu şekilde oluyor. Şimdi burada 4 zincirle şurada 7 tane ikili trabzan yaptım. Burada şimdi ne yapacağım? Şurada 2 zincirle burayı 5'e düşüreceğim. Yani böylece şu başlangıcın yeniden tanıtımını yapmış oldum. Burada da şimdi yeniden 5 zincirle 5'e düşürüp devam edeceğim. Artık buradan da takip edebileceksiniz gayet rahat. Şimdi size kesme işlemini göstereyim. Arkayı da kesme noktasına getirdim. Önlerim şu şekilde. Bir tanesini kestim. Örnek olsun görün diye. Ne yaptım? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya kadar kaydırarak geldim. Burada başladığım için tabi. Şimdi direkt 6.'dan başlayacağım. Kestiğim için. Ondan sonra her sıra birer birer kestirdim. Dönüşte de gene burada geldim. Ve o şekilde birer birer kestim. Burada bir tane kalana kadar. Hadi gene şimdi başlayalım. Kaydırmayı da arkada göstereyim önce bir. Bakın burada ipim de var. Döndürdüm. Ne yapıyorum? Kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Kaydırdım. Bakın buradan itibaren normal çalışmaya başlıyor. Burada 3'teymişim. Burayı ne yapmam lazım? 5 yapmam lazım. Beşinciyi içine. Bir tane zincir. Burası 3'müş. 1'e düşürüyorum artık. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonunda burada nerede bırakmışsam 1, 2, 3, 4, 5 bu 6. kısımda bırakıp oradan geri döneceğim.
buradaki kesimi kaydırarak getirdim. Şurada bir tane ikili trabzanım var. Şimdi burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi oraya da bir tane zincirle aynı başlangıç gibi bir ikili trabzan yapıyorum. Buradaki gibi ve dönüyorum. Şimdi aynı size şimdi burada bir iki kere göstereceğim. Aynı mantık burada da olacak. O yüzden arkada gösteriyorum kesme işi. Arkada gösteriyorum kesmeyi. Her ikisinde de çünkü bu şekilde başlattım. Sonra birer birer eksilttim. Şimdi şöyle kesiyorum birer birer. Burası şimdi 5, 7 olmalı esasında. Şimdi doladım. Yani şu içeri giriş yapmıyorum. Bir tane buradan aldım. Bir tane de buradan aldım. Ve beraber aldım. Şu şimdi 1 oldu. Buradaki 2 taneyi aldım. Burası 1 oldu. Devam ediyorum. Bir tane de boşluğa. Bir zincirle burada 5'i 7'ye çıkartıyorum. Devam ediyorum. Orada şimdi kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Aynı şeyi sonda da yapacağım. Burada şimdi 7'lerimi tamamlayayım. Şurada görüşelim. 3, 2, 4. Şöyle. Başlangıçta 5'ti. Şuradaki başlangıç harici. 1, 2, 3, 4, 5. Burasını da öyle yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şu yanındakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle yapınca daha düzgün çıkıyor. Bakın göstereyim. Kenarlarda birer tane bırakınca şuradaki girinti çıkıntı kesimden dolayı olmuyor. Daha rahat toparlanıyor. Döndürdüm. Şimdi yine aynı şekilde iki tanesini aldım ve beraber kestim. Bakın burada 1 oldu şu alttakiler. Buranın şimdi ne olması lazım? Bu 7'nin 5 olması lazım. Burası öyle olmayacak. Devam ediyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Burası 1, 2, 3 oldu. Şimdi araya ne? Bir tane ikili trabzan yeni başlangıç. Şimdi bir tane atlıyorum. Burayı 5. Bu şekilde bu mantıkla keseceğiz. Baştan sondan her zaman birer tane ikisini bir alarak küçültüyoruz. Şu en baştakini bırakıyorum. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Bir sonrakinden kesmeye başlıyorum. Buraya geldiğimde de yine şu ikisini beraber alacağım. Geri döneceğim. Şu çalışmayı yapıp geri döndükten sonra yeniden orada da 1 ve 2'yi beraber alıp o şekilde devam edeceğim. Şuraya geleyim bir kere daha göstereyim. Sonuna geldim. Bir tane atlıyorum. Bakın bu. Şuradakini beraber yaptım. 1, 2. Şuradaki 4 yapmam lazım esasında ama burayı nasıl yaptım? Şununla beraber 1, 2, 3. Şimdi ne yapacağım? Doladım. Bir tanesini aldım. Beraber topladığımı da aldım. Orayı da 3 yaparak bitirdim. Ve hemen yandakine bir tane daha köşeyi yaptım. Artık oralarda zincir pek çekmiyorum. Doladım. Bunun artık 3 oldu. 1'e düşüreceğim. Burayı da 3'e düşüreceğim. Şöyle aldım. Bunu da beraber aldım.
Bir zincir. Bu ne yapıyorum? Burayı 3 yapıyorum. Böyle. Burayı ne yapıyorum? 3 yapıyorum. Bu şekilde birer birer de motiflerimiz eksiliyor, modellerimiz. Böyle birer birer kesiyorum. Sanıyorum anlaşıldı. Takılırsanız sorarsınız. Fotoğraf atarsınız. Yardımcı olurum Instagram'dan. Ben şimdi bitiriyorum. Şöyle 3 parmak kala ben artık arkada kesmeyi bırakıyorum. Böyle dümdüz çıkacağım burayı. Şurada şu sırt kısmında, yani bu ikisi böyle olduğunda şuradaki sırt kısmı yeterli oldu. Daha fazla burayı, çünkü burayı da aynı böyle bunun gibi küçültmeyeceğim. Arka düz olarak kalacak. O yüzden ben artık burada kesmeyi bıraktım. Dümdüz devam ediyor. Bedenleri bitirdim, arka ön. Bütün hat boyunca önce bir sıra sık iğne gidiyor. Bütün etek ucu da dahil olmak üzere. Arkada da gideceğim. Önde de hepsinden bir sıra sık iğne gideceğim. Sonra sadece önde şöyle küçük ilik yeri açacağım. Birkaç sıra sık iğne gidip karşı tarafına da aynı şekilde düğme koymak için. Köşe kısmına geldiğimde aynı yere 2 kere çalışıyorum ve devam ediyorum. Şu kenarda da göstereyim biraz. Böyle yan yana sık iğne yapıyorum. Önce 4 bir tarafından yapacağım. Sonra birkaç sırada ön hatta yapacağım. Oraya düğme koymak için. Yine sık iğneden minik bir lastik yapacağım, yani ön tarafa. Böyle hat boyunca gidiyorum. Köşeye geldiğimde tam köşeye 2 tane aynı göze batıyorum. Şuradan dönüyorum. Bakın burada örneği var. Bütün hat boyunca gidiyor. Şöyle 2 sıra kadar sık iğne yaptım. Bir tane de ilk çepeçevre yapmıştım, biliyorsunuz. Şimdi burada da giderken buraya iliklerimi açacağım. Küçük düğmeler kullanacağım. Size ilik göstermek istedim. Hemen bir başlangıca önce yapıyorum iliğimi. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Devam ediyorum. Bir zincir yeter. Küçük düğmeler kullanacağım. Dönüşte de boşluklara da çalışarak tamamlayacağım. Bir zincir, bir tane atladım. Bu şekilde iliklerimi de açıyorum. Omuzlarımı dikiyorum, kenarları dikiyorum. Finalde görüşelim. Bu kadar. Böyle birer tane açtım. Sonra bir boşluklu olan yere de içine de çalışarak tamamlayacağım. Şimdi bitirdim. Şöyle minik ilikler açtım. Ve küçük düğmeler koyacağım. Gayet güzel oldu. Buhar yapacağım şimdi. Daha da güzel dursun. Şimdi fotoğraflarını hem başına hem sonuna koyarım düğmeleri diktikten sonra. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.